Tekrardan merhabalar. Son güncellemeyle oyunumuza bildiğiniz üzere komutanlar geldi. Ancak şöyle bir sorun var. Attığım video galiba yeterli kalmadı. Daha doğrusu yeterli gelmedi. Bu nedenle yeni bir video çekmek zorunda kaldık. Şimdi öncelikle bazı sorular var arkadaşlardan gelen. Biz de bilgimiz dahilinde, daha doğrusu Line grubundan arkadaşların bana anlattığı kadarıyla bazı bilgiler topladım ve Line grubundan ve Discord'dan üzerimize yöneltilen sorular neticesinde böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bilgim dahilinde hepsini anlatacağım. Çok detaylı bilgiye sahip miyim? Biraz. Bazı şeyler öğrendim. Öyle söyleyeyim size. Arada videoyu kesebilirim. Kesmemin nedeni uzun bir video olacak muhtemelen. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öğrendiğim, bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu nedenle notlara bakmam gerekiyor. Bu nedenle ses arasında dalgalanma veyahut da yükselip alçalma olabilir. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle en çok bize yöneltilen soru ne? Komutan nasıl alınıyor? Arkadaşlar komutan birkaç farklı şekilde alınıyor. Şöyle bakın, hatta ben şunu geri çıkartayım. Mouse'umu bağladım her şeyi gösterebilmek için. Şuradaki sezon kısmına tıkladığımızda bakın burada nadir sezon var. Nadir Plus var. Efsanevi, Efsanevi Plus. Bu şekilde sezonlar gidiyor. Önceki videoda ben kaçar tane parça elde edebileceğimizi çekmiştim videoda. Şimdi burada o çektiğim videodan daha sonra 3 tane daha sezon geldi. Şu nadir sezon, nadir plus, bir de bakayım bir tane daha sezon gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, yanlış hatırlıyormuşum. Nadir sezon ve nadir plus sezon geldi. Bu ikisi geldi son videodan daha sonra. Şimdi bu nadir sezon ve nadir plus nedir? Bu iki sezonda bizim mavi komutanlarla ilgili olan sezonlar. Şuradaki efsanevi ve efsanevi plus sezondaki olan ödüller de sarı komutanlarla alakalı. Bildiğiniz üzere 5 tane mavi, 2 tane de sarı gelmişti. Burada şöyle bir detay var. Efsanevi sezon veyahut da efsanevi sezon plus almadığınız sürece şuradaki sarı kitapları elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Şunları elde edemiyorsunuz. Ancak nadir sezon ve nadir plus sezonda bu mavi kitaplardan veriyor. Zaten şöyle göstereyim size. Buna tıklanmıyor ama şurada altta göstereyim hemen, var mı? Evet, şurada var. Üzerine tıkladık. Evet, bu kitaplardan, mavi kitaplardan elde edebiliyorsunuz. Daha sonra eğer sarı komutanı daha doğrusu ben ya bu neydi onun adı? Efsanevi sezonu ben açamadım ama ben bu komutanı almak istiyorum. Nasıl alacağım? İşte benim 10 dolar veya 20 dolar veyahut da işte 50 dolar 100 dolar verecek param yok diyorsanız da eğer, bakın arkadaşlar, komutanları, sarı komutanlar için konuşuyorum. Efsaneviler için konuşuyorum. Burada komutanlara tıkladığınız zaman neredeydi o? Burada değil. Yoksa şurada mıydı? Bir bulmam lazım yerini. Öncelikle bulursam göstereceğim size. Oyuna güncelleme geldi tekrardan bugün. Ancak ne kadar güncelleme gelse de hala devam ediyor. Oyundaki takılmalar, donmalar devam ediyor. Evet. Burada eğer ben sarı komutanı istiyorum, illa yani alayım bir tane açık dursun derseniz eğer, burada şu üstüne tıkladığınız zaman 2 dolara 6 tane sarı komutanın kitabından elde edebiliyorsunuz. Efsanevi rolo parçası diyeyim. Şimdi şöyle bir durum da var. Arkadaşlar sürekli aynı soruyu sorup duruyorsunuz. Lütfen daha fazla aynı soruyu sorup durmayın. Gerek bizim krallıkta olsun, gerek Line veyahut da Discord üzerinden. Arkadaşlar Floki gelmedi. Bakın bunun altını özellikle çize çize, bastıra bastıra söylüyorum. Floki'yi ben açamıyorum, neden açamıyorum gibisinden saçma bir soru yöneltmeyin. Floki Lagertha ile beraber gelecek. Yani yaklaşık 10 gün sonra gelecek. Bunu da burada altını çizmiş olayım. Şimdi daha sonra buradaki mavi kitapları veyahut da erdemleri ben nasıl alabilirim? Yukarıdaki efsanevi sezonda ve de nadir sezonda size mavi erdem ve de sarı erdem veriyor. Yani efsanevi sezonda sarı erdemlerden alabiliyorsunuz. Nadir sezonda da mavi erdemlerden alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar, bana soru yöneltmemeniz için. Bakın
Burada şöyle aşağıya doğru inince bakın şunlar erdemler. Bunlar erdemler. Tamam. Bunlardan elde edebiliyorsunuz. Nadir sezonda şurada efsanevi sezona gelelim. Efsanevi sezonda da şu altın sarısından elde ediyorsunuz. Ancak burada şöyle bir detay var. Efsanevi sezonda sadece bu sarı erdemden ve de şu alttaki sarı erdemden elde edebiliyorsunuz. Üçüncü sarı erdemi almak isterseniz de eğer dükkana giriyoruz. Tekrardan komutanlara tıklıyoruz. Erdemlere tıklıyoruz. Bakın burada da var. Bunları parayla alabiliyorsunuz. Oyunun size bedava verdiği yani sezonu açtığınızda size verdiği şu erdem ve de şu alttaki ayar şeklinde olan erdem. Ancak oyun yıldız şeklindeki erdemi size hiçbir şekilde vermiyor. Bunu eğer elde etmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle para yatırmanız lazım. Başka elde etme yöntemi yok. Bunu da boş yere sormanıza gerek yok. Şimdi bu yıldızlar ne işe yarıyor? Yani yıldızlar hangi erdemde kullanılıyor? O kılıç şeklindeki erdem nerede kullanılıyor? Ayar şeklinde yuvarlak erdem nerede kullanıyor? Onları da size anlatacağım. Daha sonra bu erdemleri nereden toplayabiliriz? İttifak dükkanını açıyoruz. Alta iniyoruz. Şu şekilde. Bakın buradan nadir komutan kitaplarında alabilirsiniz. Efsanevileri alabilmek için para yatırmanız gerekiyor. Başka türlü efsaneleri elde edemiyorsunuz. Mavi kitapları ancak buradan toplayabilirsiniz. Şu mavi kitap detayı var. Bunun da ne işe yaradığını birazdan anlatacağım size. Mavi erdemleri alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bakın bu kılıç şeklindeki sarı erdemi ve şu yuvarlak erdemi ittifak dükkanından alabiliyorsunuz. Ancak diğer yıldız şeklindeki erdemi tekrar ediyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yerden ücretsiz bir şekilde alamıyorsunuz. Bunun için para yatırmanız gerekiyor. İmparatorluk oyununda belki vardır ama bilmiyorum. İmparatorluk oyununa bakayım Pufi açmış mı? Hayır, açmamış. Açsaydı eğer belki orada vardı diye düşüneceğim ama olduğunu sanmıyorum. Çünkü bunu tamamen paralı olarak getirmişler. Sebebini de anlatacağım size. Daha sonra ben bunu başka nereden elde edebilirim? Bakın arkadaşlar bunu başka nereden elde edebilirsiniz? İttifak dükkanına giriyoruz. İttifak dükkanında kişisel tekliflerde aşağıda bakın hem mavi kitaplardan veriyor hem de deminki bahsettiğim erdemlerden veriyor. Şimdi burada hazır görmüşken ikinci bir konu. Ben komutanın şimdi komutanlarımızın birini açalım. Mesela şunu açalım. Ben komutanın şu yukarıda bulunan şöyle şununla da göstereyim. Şurası. Burası komutanımızın XP'si. Bu XP kitaplarını nereden alabilirim? En çok gelen sorulardan biri. Şimdi bu XP kitaplarında deminki gösterdiğim şöyle aşağıya doğru inersek neredeydi o? Evet. Burada ittifak dükkanında demin gösterdiğim buradaki etkinlik dükkanında ayrıca deminki gösterdiğim ittifaktaki kişisel bölümde olan dükkandan alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Temel asker alım kartı. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız da temel asker alım kartı şurada bakın. Sağ üst tarafta kırmızı bir nokta var. Ona tıklıyoruz. Burada size zaten günlük ücretsiz veriyor. Bunu topluyoruz arkadaşlar. Benim bakın 36 tane var. Nadir sezonu açarsanız veya da dükkandan aldıklarınızda sadece bu mavi ödül veren temel askere alım çarkını çevirebiliyorsunuz. Ancak efsaneviyi açarsanız şu yukarıdaki şu göstereyim şöyle. Bu sarıyı alabiliyorsunuz oradan. Efsanevi sezonu açarsanız. Yani Rolo'nun sezonunu açarsanız bu sarıdan elde edebiliyorsunuz. Ya bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız da bakayım. Evet, Rolo'nunki üst taraftaki paralı olan parayla elde edebildiğinizde Rolo kitap elde edebiliyorsunuz. Bir de mavi kitaplardan elde edebiliyorsunuz. İşte XP'ler var burada. Bir de hızlandırıcılar falan var. Hızlandırıcılar falan önemli değil. Şimdi arkadaşlar gelelim komutanlara. Dediğim gibi 5 tane komutan var. 5 tane mavi komutan var. 2 tane de sarı komutan var. Bunların her birinin farklı özellikleri var. Bunu önceki videoda göstermiştim. Oradan açıp bakabilirsiniz. Şimdi insanların en çok merak ettiği konu şu. Ben bu komutanı nasıl yükselteceğim? Arkadaşlar komutanı yükseltmenin iki çeşit yolu var. Şimdi öncelikle her komutanımız şuradaki
Burası maksimum 90 level oluyor. XP kısmı 90 level. Bu şekilde yükseltiyorsunuz. Bir de burada gördüğünüz, burada bir yazıyor, bir de 6 yıldız var. Şimdi şöyle düşünmeyin. Ben buradaki 6 yıldız yaptım. Komutanımı fullledim. Hayır. Maalesef fullenmiyor. Bunun 6 seviyesi var. 6 seviye 6 yıldız olarak geldi. Yani toplamda 36 tane e, yıldızla yükseltmeniz gerekiyor bu komutanı. Bu komutanı işte 36 levelle kadar nasıl yükselteceğim, ne kadar kitap gidiyor diye soracak olursanız henüz daha 6 yıldız 6 seviye olan bir komutan ben görmedim. Bilgim de yok. Ancak şöyle göstereyim size. Burada hiç ben düşük yapmış mıyım? Yapmamışım. Şurada mesela 3 seviyeden 4 seviyeyi yükseltirken bakın ne istiyor? Toplamda 4 tane benden kitap istiyor. Deminki gösterdiğim bu mavi kitapta bu işe yarıyor. Bakın bunu bir tane bundan kullanabilirim. İki tane pardon. 3 levelden 4 levele yükseltirken toplamda 3 tane istiyor. Mesela bir tane yukarıdan kullandım. 2 tane alttan kullanabilirim. Alttaki mavi kitaptan veyahut da üçünü de alttaki mavi kitaptan kullanıp 3 yıldızdan 4 yıldıza yükseltebilirim. Ancak bu hala bir seviyede kalıyor. Bunu 2 seviye yapmak için buradaki alttaki 6 yıldızlı doldurmanız gerekiyor. Şimdi XP kısmına gelecek olursak da oyun Gezgin Kahraman'da günlük işlerde maceranın bakın maceranın şu kırmızı sandığında şöyle üzerine de tıklayabiliyor muyum? Tıklıyorum. Kırmızı sandığında bunlardan ücretsiz olarak veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Temel asker alım kartı da veriyormuş. Günlük işlerden veriyor burada. Şu son sandıkta veriyor. Bir de Gezgin Kahraman'da veriyor şu an gördüğüm kadarıyla. Bunları her gün ücretsiz olarak alabilirsiniz. Macera işte 2-3 günde bir geliyor. Her neyse çok detaya gerek yok. Daha sonra buradan şeyi yükseltmeniz gerekiyor. Şampiyonu yükseltmeniz gerekiyor. Ancak burada şöyle bir detay var. Ya ben bir seviye işte ben mavi komutanı aldım. 3 yıldız yaptım bir seviye. Ben bu komutanımı 90 yaparım. İşte %450 değil de %300 bonus alırım. Böyle bir şey yok arkadaşlar maalesef. Kusura bakmayın. Üzülerek söylüyorum ki yukarıdaki XP'ye e, alttakini 6 seviye 6 yıldız yapabilirsiniz ama üsttekini 90 level yapmadığınız sürece maksimum bonusu alamıyorsunuz. Şöyle bir detay daha var. Diyelim ki bu bir seviye 3 yıldız. Bunu ben 90 yaparım. 90 seviyeye kadar XP basarım diyorsanız eğer bu da olmuyor. Şöyle anlatayım size. 15 level veyahut da 20 levele geldiğiniz zaman 15 veya 20 levele geldiğiniz zaman sizden komutanınızın seviyesini buradaki yıldız seviyesini yükseltmenizi istiyor. Eğer bu yıldız seviyesini yükseltmezseniz yukarıdaki XP'yi basamıyorsunuz arkadaşlar maalesef. Şimdi yukarıdaki XP'yi basamayınca da bize ne gibi zararı var diye soracak olursanız yukarıdaki XP'yi basamadığınız sürece de buradaki erdemleri yükseltemiyoruz maalesef. Buradaki erdemleri yükseltemiyoruz. Şimdi şöyle bir durum daha var. Bu erdemleri 6 seviye var burada erdemde gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum. Birinci seviyede 5 tane erdem istiyor. İkinci seviyede atıyorum 15 tane istiyor. Üçüncü seviyede 20-30 tane istiyor. Yani bu erdemlere her türlü oyun sizden para ödemenizi istiyor. Yani almış olduğunuz, çekmiş olduğunuz erdemler size yetmiyor desem yeridir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha sonra şöyle bir durum daha var. Bu 2 levelden demin gösterdim ya. 3 levelden 4 levele isterken 3 parça istiyordu. Bu arkadaşlar dördüncü, beşinci seviyede sonra yıldızlar artarken de anlayacağınız üzere 50'şer tane, 20'şer tane, 30'ar tane veya 50'şer tane sizden parça istiyor. Bu da ne demek? Oyun sizden her halükarda parayı basmanızı istiyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim ben size 6 seviye, 6 yıldız, 90 level bir olan komutan henüz daha görmedim. Yapan varsa da emin olun en az 1000-1500 dolar para ödemiştir. En az. Başka türlü yapmak imkansız. Hele bir de bu şuradaki efsanevi komutanlardaki erdemleri açmak için şu en alttaki özel erdem açmak için bunu zaten buradaki erdemleri yükseltmek istiyorsanız kesinlikle para yatırmanız gerekiyor. Şu alttaki morlar için kesinlikle para yatırmanız gerekiyor. Hiçbir türlü oyun bunu ne sezonla veriyor ne de başka bir şeyle veriyor. Sezonda mesela şu kılıç şeklinde olan şurada şu ve de şu yuvarlak olanı sezonda siz 20 dolar veyahut da 100 dolar paket alınca sezon alınca bundan size oyun bol bol veriyordu. Ancak şuradaki yıldız şeklinde olanı
Oyun sadece size parayla satıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 100 dolara 500 parça mı 600 parça gibi bir fiyatı vardı. Tam hatırlamıyorum. Gider siz bakarsınız. Şimdi başka bir soruya daha gelelim. Ben burada arkadaşım bir demiş ki ben rütbe yükseltmeye basıyorum ama ben bu kitapları göremiyorum. Birisi de sormuş demiş ki ya ben erdemleri kitapları bastım yıldızımı yükselttim ama erdemlerimi yükseltemiyorum. Bende parça var. Yeterince parça aldım. İşte ittifak dükkanından da aldım. Kişisel dükkandan da aldım. Veyahut da paket yatırdım aldım. Ama bu erdemleri ben göremiyorum demiş. Nasıl göreceğim demiş. Bakın arkadaşlar. Şöyle yukarıda erdemler var. Erdem puanları var. Sağ üst köşede şurada. Ben oraya tıkladım şimdi. Bakın. Bende ne gözüküyor? Üçer tane sarılardan da hiç görünmüyor. Bakın arkadaşlar bunlar benim e, kendime ait olan erdemler değil. Bunları da açmanız gerekiyor. Nasıl açıyorsunuz bunları da hemen göstereyim. Çantaya tıklıyorsunuz. Bakın burada Barlas'ın kitabı hemen önüme geldi. 4 tane ben almışım. Bunu eğer ben böyle açıp kullanmadığınız sürece komutanlarda görünmüyor arkadaşlar. Buradan en alt iniyoruz. Çantada tüm kısmında en alt iniyoruz. Evet bakın gördünüz mü? Benim erdemlerim burada. Beşer tane burada var. 2 tane bundan. Bir tane işte kılıç şeklinde olandan 90 tane var. O beşerli ekleyenden 2 tane var. Bunları siz şu şekilde kullan deyip bunu basmadığınız sürece burada komutanlarda hiçbir yerde görünmüyor arkadaşlar. Bakın benim burada demin 36 parçam vardı 41'e yükseldi. Yani bundan onarla açabilirim ben. Bundan ben 10 tane bastığım zaman da mavi kitap verecek bana. Üsttekilerden de sarı komutanlardan verme ihtimali var. Öyle söyleyeyim size. Ancak şöyle bir şey öğrendim. Demin bir arkadaş bahsetti. Oyunun hatası mı değil mi bilmiyorum. Dedi ki ben erdemlerde burada sarı erdemden atıyorum. Ordu düşman oyuncu hücum ve savunması bunu yükseltmiş arkadaş. Diyor ki 40 tane ben bu sarı erdemden açtım. Bir level yükseltmem için 25 tane istiyordu. 25 taneyi kullandım. Benim 15 tane kalması gerekirken de şimdi arkadaşlar 3 tane var. Sanırım bu 40 tane açtığı için sarı erdemi 40 tane açtığı için 25 tanesini kullandığı için 15 tanesi kaybolmuş. Oyun bunu yakıyor olabilir de bu bir güncelleme sorunu da olabilirdi arkadaşlar. Bu nedenle burada mesela yükselteceksiniz ya kaç tane ihtiyacınız var? 15 tane ihtiyacınız var. Şu sarı parçadan 15 tane ihtiyacınız varsa eğer sadece 15 tanesini açın ve öyle yükseltin. Çünkü boş yere kaybolup ondan sonra müşteri destekle uğraşmayın. Şu anda cevap veremiyorlar. Çünkü güncellemeden dolayı dünyaca şikayet yağıyor. Bilginiz olsun. Daha sonra bu komutanımız 90 seviye ve de 90 level şuradaki ve 6 seviye 6 yıldız olduğu zaman da şu yandaki bonusların hepsini elde edebiliyorsunuz. Ayrıyetten şurada göreceğiniz üzere bir de yeşil yetenek var arkadaşlar. Tamam mı? Üzerindeki info kısmına tıkladığınız zaman ne diyor? 3 tur boyunca düşman şampiyonu savaş bonuslarına işte birinci seviyedeyken %10, 6. seviyedeyken de %25 azaltır diyor. Bir de böyle bir yeteneğimiz var şampiyon komutanımızda. Rolo için konuşuyorum ben. Floki'nin de muhtemelen farklı bir yeteneği vardır. Evet. Burada farklı bir özelliği var. Bunu da kendiniz okursunuz. Şimdi diğer bir soruya geliyorum. Ben komutana nasıl göndereceğim? Kaç tane komutan kullanabilirim? Bakın arkadaşlar ben bunu önceki videoda göstermiştim. Tekrar gösterdim. Diyelim ki bütün ordunuz mızrak. Arkadaşlar bütün ordunuz mızraksa maalesef sadece bir tane mızrak şeyi kullanabiliyorsunuz. Komutanı kullanabiliyorsunuz. Burada ben kılıcı da basarım dediğiniz zaman bakın uyarı çıktı. Ne diyor? Bu bölük komutanın birim türüyle eşleşmiyor diyor. Şampiyonu da eklediniz. Bakın ben şimdi burada süvariye tıkladım. Yine olmadı. Menzilliye tıkladım. Yine olmadı. Burada eğer bütün ordunuz mızraksa sadece bir tane komutan kullanabiliyorsunuz. Ancak orduda farklı türlerden biriminiz varsa eğer şöyle göstereyim. Bir tane kılıç, bir tane mızrak koyalım. Bir tane süvari koyalım. Bir tane menzil, bir tane de kuşatma, bir tane de klik koyalım. Bakın şimdi. Eğer böyle karışık bir ordunuz varsa maksimum 3 tane komutan ekleyebiliyorsunuz. Örnek ben kılıç komutanım çok iyi diyelim. Seviyesi yüksek diyelim.
Kılıcı koyuyorum bir tane. Mızrağım iyi. Mızrağımı koyuyorum. Bir de neye koymak istiyorum? Menzilliye koymak istiyorum. Bakın dördüncü komutanı size koydurtmadı bu. Oyun bize dördüncü komutanı koydurtmadı. Bir de şöyle bir şey var. Komutanın ben işte bonuslarını göremiyorum gibisinden bir şey söyleniyor. Yani bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Yani benim bonusum 50K'ydı. Komutan benim bonusumu arttırmadı. Neden arttırmadı gibi bir soru yöneltecekseniz eğer bu soruyu yönlendirmeniz gereken kişiler oyuncular değil. e, Oyunun yetkilileri. Gidin Discord'dan demoya yazın veyahut da Facebook'ta bir sürü paylaşım yapıyorlar. Oradan birilerinin sesinizi duyurmaya çalışın. Şimdi burada söylediğim üzere 3 tane komutanı buraya ekleyebiliyoruz. Şimdi oyunda şöyle bir şey var. Komutanın özelliklerini bonus olarak şampiyon kendine ekleyebiliyor. Yani bonuslarını siz alabiliyorsunuz. Şu an mümkün olmasa da alabileceğiniz söyleniyor. Ancak şöyle bir durum var. Ya ben burada işte atıyorum mızrak vurdum adama komple diyelim. Sadece ups pardon. Tekrar yapalım. Mızrak. Mızrak nerede mızrak şeyimiz? Tamam. Mızrak komutanını ben buraya ekledim. Ya arkadaşlar işte ben mızrağı koydum. Burada sadece bunun etkisi bir bölüye mi hepsine mi diye soracak olursanız bu mızraktaki bu komutanın bonuslarının tamamını mı yoksa bir kısmını mı alıyor tam olarak bilmiyorum. Komutanın bonuslarını şampiyon alıyor. Ancak komutanın yeteneğine, mızrak yeteneğine yani mızrak komutanının yeteneğini sadece bu birim alıyor. Bütün birim bunu almıyor. Demin söylemiştim ya. Şeyde neydi şunun adı aklıma gelmedi. Rolla'da bir tane bir özellik vardı. Düşman ordu bonusunu %6 seviye 6 yıldız olunca %25'e kadar azaltıyordu ya. Sadece Rolla'yı kullandığınız birimin yani şunun Roll olduğunu düşünün. Rolla'yı kullandığınız birimdeki ordu bu yeteneğe sahip. Diğerleri bu yeteneğe sahip değil. Öyle söyleyeyim size. Şimdi başka bir konu. Orduyu ben şampiyonu şehire ekleyebiliyor muyum diye sordu bir arkadaş. Evet arkadaşlar, şampiyon diyorum komutana. Komutanlarınızı buraya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Diyelim ki ben bu 3 komutana silahşör, süvari ve de menzil komutanını ben ordumun savunmasına ekledim. Tamam mı? Şu an bakın 3 tane komutanım görünüyor. Size şimdi başka bir şey söyleyeceğim ben. Şöyle tekrar tıkladığımızda şehirdeki birimlerde 3 komutanım görünüyor. Şimdi ben adamla savaştayım. Adama savaşmam gerekiyor. Adama vuracağım ben. Adama da hangilerini koymuştum? Bir saniye unuttum. Süvari, silahşör. Adamı vuracağım ben. Adama da vururken şu şekilde vurmak istiyorum. Ben süvari ve de silahşör birimiyle vurmak istiyorum. Bir de menzil koymuştum. Menzil. Karışık bir formasyonla vuracağım adama. Tamam mı? Şimdi süvariyi koyduk. Kılıcı koyduk. Bir de menzil koyduk. Ben bunu orduyu savaşa gönderiyorum. Bu adama ben saldırıyorum. Ancak bunlar benim savunmada. Ya ben bu adama saldırabilir miyim diye bir soru yöneltecek olursanız evet saldırabilirsiniz. Bu orduyu savaşa gönderirseniz eğer bu şekilde yani savunmadaki komutanlarınızı savaşa gönderirseniz eğer komutanlar savunmadan ayrılıyor, savaşa gidiyor. Ordu geri döndüğünde tekrar neydi şunun adı? Tekrar ordunuzu göstereyim şöyle. Tekrar savunmanızı değiştirmenize gerek yok. Bakın şöyle hemen savaş raporuna da bakalım. Bakın komutanlarım burada göründü. Menzil, kılıç ve süvari komutanını gönderdim. Savaşa gitti. Normalde savunmadan çıktı. Ya ben bunu her defasında gireceğim. Burada orduya geri geleceğim, tıklayacağım. Bunları tekrar mı atayacağım diye soracak olursanız hayır. Ordu savaşa gidiyor, savaşıyor, geri geliyor. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Mesela süvaride duruyorsunuz benim gibi. Bakın burada 3 komutanın 3'ünü de kullanıyorum ben savunmada. Süvari, burada kılıç ve menzili kullanıyorum. Ben bu komutanları savaşa gönderdiğim zaman saldırı alırsam eğer bu komutanlar o kalede yokken saldırı alırsam eğer bu komutanların bonuslarından faydalanamıyoruz. Adam sizi yakabilir. Bu da size ekstra tüyo. Şimdi diğer başka bir konu. Bakın şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yakında birleşme gelecek. Yani ne zaman geleceğini bilmiyorum ama yakın olacağı belli. Çünkü komutanlar geldi, o geldi, bu geldi hesabında. Komutanlarda akın yaparken bu soruyu er geç yönelteceksiniz bana. Şimdiden size açıklayayım. Biz komutanlarla savaşırken ne yapacağız? Bakın.
Şimdi tane tane anlatıyorum. İyi dinleyin. Bana sonra bir daha soru sormayın. Evet, şimdi komut komutanlarla takviye yapmak isterseniz eğer şöyle göstereyim. Tekrar diyeyim. Şimdi ben ordumda ilk şampiyonu ben koyacağım ya, hani bazı oyuncuların şampiyonu yüksek olduğu için takviye ekliyoruz. Şampiyona hangi oyuncu komutan eklerse o komutan ekleme yapabiliyor. Ve de bakın gördüğünüz üzere bakayım, yine 3 tane komutana savunmaya ben ekleyebiliyorum. Ancak diyelim ki ben yine karışık bir düzen yaptım ama silahşör ekledim. Bir de ne ekledim? Süvari yokmuş. Mızrağı ekledim ben. Savunmaya bu şekilde ben ordumu gönderdim. Şimdi silahşörle mızrağı ben koydum ama menzilim eksik, çünkü benim menzil komutanım çok iyi olmadığını varsayıyorum. Diyelim ki buradaki arkadaşlardan biri kim diyelim? Liverpool mesela. Liverpool. Bu arkadaşın da menzil komutanı çok iyi. Bu arkadaş da menzil komutanını benle beraber buraya ekleyebilir diye biliyorum. Ama bunda tam emin değilim. Ancak şundan eminim. Diyelim ki biz buraya akın yapacağız. Tamam mı? Ben buraya akın yapacağım. Burayı işgal edeceğim. Ben akını açtığımda örnek veriyorum, yine karışık bir düzende vuracağım diyelim. Veyahut da benim komutanımın seviyesi iyi değil ama bonuslarımın iyi olduğunu varsayalım. Buradaki Fury'nin de şu arkadaşınla komutanının çok iyi olduğunu varsayalım. Ben buraya akın açtığım zaman komutan eklemezsem eğer, Fury mesela mızrakla vuruyorum ya, mızrak komutanı bu akına ekleyebilir. Anladınız mı? Veyahut da ben akın açtım, 2 tane komutan ekledim. Normalde 3 tane komutan ekleyebilmem lazım akına. Buradaki Fury arkadaş bir tane komutan ekleyebilir. Veya tek komutan eklediysem 2 tane komutan ekleyebilir. Veyahut da başka bir oyuncu, yani 3 tane oyuncu farklı farklı komutan ekleyebilir. Yani toplamda maksimum 3 tane olmak üzere komutan ekleyebilir. Ancak aklınıza şu gelmesin. Ya ben barbar kesiyorum. Barbar keserken işte ya ben komutan ekleyeceğim. 3 tane komutan vardı. Daha doğrusu lider akın açtı. Soru şu olsun. Liderimiz akın açtı. Ee, Bu açtığı akında bir tane komutan var. 2 tane daha komutan ekleyebiliyoruz. Ancak ben komutanıma akına gönderdim. Ama diğer arkadaşlar benden daha hızlı davranıp 2 tane komutanı önceden göndermiş. Benim ordum şimdi geri mi dönecek? Yani toplamda 3 tane siz akına katılım sağlarken, komutanınızla beraber katılım sağlarken sizden önce bir oyuncu 3 tane komutanını doldurmuş. Komutanları doldurmuşlar. Bu sefer benim ordum geri mi dönecek diye bir soru olursa eğer, size de şunu söyleyeyim. Eğer diyelim ki burada 10 tane oyuncu var. Akına 3 tane biz komutan ekleyebiliyoruz. Bu komutan 3 tane komutan dolduğu zaman 10 oyuncu da komutanla beraber akına katılsa bile akına katılsa bile ordu akına katılıyor, ancak komutanlarınız geri geliyor. 10 kişi de süvari komutanını gönderdiğini düşünün. 3 tane komutan dolduğu zaman 7 kişiye süvari komutanları geri geliyor, ancak ordunuz akınla katılmaya devam ediyor. Yani komutanınız kendi kendine otomatikman geri gelecek. Evet, notlara baktığımda şöyle bir detay fark ettim. Şunu da söyleyeyim. Mesela dediğim gibi şu düşman olsun. Düşmana ben saldıracağım. Burada benim askerlerim var. Tamam mı? Ne var? Bundan ekleyelim, bundan ekleyelim. T5 ekleyelim biraz da. Ne ekleyelim? T5 menzil ekleyelim. Bir de T7 menzil ekleyelim. Şimdi burada ben komutanımı eklerken silahşor komutanına eğer ekleyeceksem eğer en güçlü birimi atıyor otomatikman. Tamam mı arkadaşlar? T5'e atmıyor, T5'e atmıyor. T7'ye atıyor. Eğer aynı türden birim varsa, buradaki aynı türden birim varsa en güçlü olanına komutanı atıyor. Eğer bütün birimler şeyse de aynı ise de rastgele bir tanesini atıyor. Veyahut da şu şekilde şöyle göstereyim. Menzilliği bu şekilde sürükleyerek istediğiniz birime, hepsi aynıysa eğer, öndeki birime, arkadaki birime, sağa sola herhangi bir yere komutanınızı atayabilirsiniz. Evet, artık şöyle kabaca bir toplamak gerekirse nelerden bahsettik? Komutanları nasıl alacağımızdan bahsettik tekrardan. Komutanların şöyle göstereyim. 6 seviye, 6 yıldız olduğundan bahsettik. XP'den bahsettik. XP'leri yükseltmek için tıklayıp buradaki XP kitaplarını kullanmamız gerektiğinden bahsettik. Komutanların seviyesini yükseltirken
kitaplara ihtiyacımız olduğundan bahsettik. Bu kitapları ittifak dükkanından ve de etkinlik dükkanından alabileceğimizi veyahut da şu anki sezon pastan alabileceğimizden bahsettik. Bunları kullanmak için de çantadan bunları önce açmamız gerektiğinden bahsettik. Mavi komutanlarda sadece mesela burada Silas var ya, Silas'ın kitabına ihtiyacımızın olmadığını, evrensel mavi kitapta olsa seviyeyi yükseltebileceğimizden bahsettik. Erdemlerden bahsettik. Komutanların seviyelerini buradaki XP'yi yükseltirken belli bir XP'den sonra yıldız yükseltmesinin, buradaki şu alttaki yıldız ve seviye yükseltmesinin zorunlu olduğundan bahsettik. Başka şuradan tüm kitaplara tıkladığımız zaman kitaplarımızı görebiliriz. Onu da eklemiş olayım. Buradaki komutan alımından bahsettik. Üsttekinin parayla, alttakinin ise günlük görevlerden, gezgin kahraman ve de maceradan veyahut da işte dediğim gibi ittifak dükkanı, etkinlik dükkanını alabileceğimizden bahsettik. 3 tane savunmaya ve de saldırıya 3 tane komutan ekleyebileceğimizden bahsettik. Bu komutanlara da içinde bulunduğu birimlerden, yani kendilerine özgü birim olmadığı sürece de komutanları ekleyemeyeceğimizden bahsettik arkadaşlar. Akınlardan bahsettik. Burada arkadaşlar şey var. Dükkan kısmına tıkladığınız zaman şöyle söyleyeyim size. Kuzey denizlerin efsanelerine tıkladığınız zaman günlük burada ücretsiz jeton veriyor. Ücretsiz size hayvan eylemi veriyor. Daha sonra da size ücretsiz külçe veriyor. Atlantis külçesi veriyor. Ancak işte oyun dediğim gibi güncellemeden sonra kastığı için maalesef yavaş ilerliyor. Bir de şöyle bir durum var. Son 4-5 günde oldu galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu güncellemeden sonra bazı oyuncular oyuna giriş yapamıyor. Bazı hesaplara giriş yapamıyor. Bundan dolayı da oyun sürekli kalkan veriyor. İşte geldi önümüze. Tıklayalı 10 dakika oldu ama anca geldi. Ee, Bazı oyuncular oyuna giremiyor. Bu yakında düzeltilecektir. Gerekli yerlere gerekli mesajlar, gerek oyuncular olsun, gerek biz olalım. Ee, Yakup abiyle beraber ilettik, durumu ilettik. Yani hata düzeltmeleri yayınlanacaktır. Yani hata güncellemeleri yayınlanacaktır illaki. Bugün bir tanesi geldi. Ancak ne kadar güncelleme işe yaradı, yaramadı, orası tartışma konusu, bir şey diyemem. Bir de şu görmüş olduğunuz kırmızı hayvan eylemi, yeni gelen hayvan. Arkadaşlar bu hayvan şu an ben açmadım daha. Günlük bu deminki o kırmızı eylemden bir tane veriyor size oyun. Yani 15 günde toplamda, pardon, bu etkinlik 2 hafta Ragnar, 2 haftada Lagertha olarak toplam bir ay sürecek. Bir ayda toplamda size 30 tane şey verecek. Kırmızı eylemden verecek. Geri kalan 30 taneyi de siz kendiniz almanız gerekiyor. Bunu da artık nasıl alacağınızı da siz kendiniz çözün. Bize gelip de yani nereden alırız, bunu nasıl yaparız, nasıl ben bu hayvanın seviyesini yükselteceğim gibi anlamsız sorular mümkünse sormayın. Şöyle göstereyim size hayvanı. Burada bakın. Ben de şu anda Edin dediğimizde 3 tane parça varmış. 3 gündür ben hepsini alıyorum. Bunun da farklı özellikleri var. Bunu da açtıktan sonra bunun da videosunu yapacağız elbette. Dediğim gibi şu anda toparlayacak olursak e, komutanları saldırıya eklediğimiz zaman bonuslarda belki artış görünmüyor olabilir. Şu anda işe yaramıyormuş gibi görünebilir. Bununla ilgili bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Hatayı da düzelteceklerini düşünüyorum. Çünkü bu kadar para yatırıp da bir komutan alıp hiçbir işe yaramaması enteresan bir olay olurdu. Onun haricinde söyleyeceklerim de bu kadar. Aklıma da herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Ekstra eklemem gereken bir konu olursa ekstra video yaparım. Ayrıyetten burada Line üzerinden bana bugün yardımcı olan bazı arkadaşlar var. O arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum burada. Gerçekten çok faydalı bilgiler verdi. Ki onların sayesinde zaten ben bu videoyu çekebiliyorum. Onlar bana bunları söylemeseydi ben size aktaramazdım maalesef. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan dediğim gibi ekstra bir şey gelirse aklıma onların da videosunu yaparım.
Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.